Servet inşa etmekte ilk 100 bin dolar çok zor. 100 bin dolardan sonrası çok daha kolay. 100 bin dolardan 1 milyon doları çıkarmak sıfırdan 100 bin doları çıkarmaktan çok daha kolay. Birçok arkadaşımız bunun nedenini merak ediyor. Neden sıfırdan 100 bin dolara bu kadar zor da 100 bin dolardan 1 milyon dolara bu kadar kolay? Çünkü arada bir tanesi 100 bin, bir tanesi 900 bin dolar fark var. Bunun nedenini siz de merak ediyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Finansal Gücünüz kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, enerjiler yüksektir. Hep söylediğim gibi kanalımı öğrenmek için gelin, finansal özgürlük için kalın. Bu videoda sıfırdan 100 bin dolara gitmenin neden zor olduğunu ve 100 bin dolardan sonra işlerin neden kolaylaştığını matematiksel olarak örneklerle açıklayacağız. Aynı zamanda Charlie Munger gibi ünlü düşünürlerin, ünlü yatırımcıların da fikirlerini sizlerle paylaşacağım. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Videoyu hala beğenmediyseniz videonun altındaki beğen tuşuna basın ki YouTube algoritmaları beni sevsin ve videomu daha çok arkadaşımıza göstersin. Daha fazla destek vermek isterseniz kanalıma şuradaki abone ol butonundan ücretsiz abone olabilirsiniz. Ayrıca her videomu ilk izleyenlerden olmak isterseniz şuradan da çan işaretine tıklayabilirsiniz. Böylece YouTube ben her hafta video yüklediğimde size özel bildirim gönderir. Şimdi birçoğumuz arkadaşlar modern kölelikten kurtulup finansal özgürlüğümüze erişip ya istemediğimiz bir işte çalışmaktan kurtulmak, ya daha az süre çalışmak ya da hobilerimizi yapıp pasif gelirimiz olsun istiyoruz. Ve bu şekilde de arkadaşlar ailelerimize, arkadaşlarımıza, kendimizle çok daha fazla kaliteli zaman geçirmeyi umuyoruz. Çünkü sonuçta haftada 5-6 gün çalışıp günde 10-12 saat yolla birlikte geçirirsek hayat akıp geçiyor ve hayatta pek bir şey bize kalmıyor. Bu videoyu izleyen birçok kişi finansal özgürlüğüne ulaşıp kendine kaliteli zaman ayırıp işte bu kurumsal kölelikten, modern kölelikten uzaklaşıp stresten kendini uzaklaştırmak istiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi ilk başta kendimize bir hedef koymamız lazım. Ne kadar paraya ihtiyacımız olursa emekli olabiliriz. Kanalımda arkadaşlar şöyle bir video vardı. Emekli olmak için kaç para gerekir? Bunu sizler için hesaplamıştım. Sağ üstte bırakıyorum. Bu videoya başlamadan önce emekli olmak için kaç para gerekir videosunu izleyebilirsiniz ya da videodan sonra göz atabilirsiniz arkadaşlar. Peki Charlie Munger 3 milyar dolara yakın servetiyle geçtiğimiz Aralık'ta arkadaşlar vefat etti. Aynı zamanda Charlie Munger Warren Buffett'in sağ koluydu. Yani partneriydi. Onun dediği şu arkadaşlar. İlk 100 bin dolar elde etmek çok zordur. Ama bunu yapmak zorundasınız. Her yere yürüyerek mi gidersiniz? Yoksa kuponlarla indirim çekleriyle alınan şeyleri mi yersiniz? Umurumda değil diyor. İlk 100 bin doları biriktirmek için bir yol bulun. Ondan sonra ayağınızı gazdan biraz çekebilirsiniz diyor. Çünkü ilk 100 bin doları biriktirmek oldukça zor. İlk 100 bin dolardan sonra işler hızlanıyor. Bunu da siz de göreceksiniz. İlk 100 bini biriktirmek, eğer ailenizden bir toplu para almadıysanız ilk 100 bini biriktirmek oldukça zor. Servet biriktirmenin en zor kısmı. Sonraki adım ise 1 milyondur. Bunu yapmak için de arkadaşlar sürekli kazandığınızdan daha azını harcamanız gerekiyor. Zenginleşmek kartopu yuvarlamak gibidir. Yüksek bir tepenin üzerinden başlıyorsunuz. Bunun faydasını görüyorsunuz arkadaşlar. Kartopu gibi büyüyor. 100 bin dolar 200 oluyor. 300 bin dolar 400 bin dolar 500 bin dolar oluyor. Ya da işte uzun bir hayat sürerseniz compound interest yani bileşik faizin gücüyle bunlar büyüyebiliyor. Peki bu kartopu nasıl büyüyor? Bunu günlük hayatta görmemiz oldukça zor. Bu arkadaşlar bileşik faizin gücüyle büyüyor. Yani siz diyelim ki hisse senedi aldınız, bir ETF aldınız. 100 lira koydunuz. 100 liranız %10'la bir süre sonra 110 lira oluyor. Bir sonraki sene 121 lira oluyor. Bir sonraki sene yine %10 oluyor. 132 lira oluyor. Gitgide büyüyor kartopu gibi. Artık ilk baştaki 10 dolar %10'a denk gelirken artık bunların da hiç çekilmeyip ana paraya eklenmesiyle bu %10 bir yerde 10 dolar değil 11 dolar, daha sonra 12 dolar, daha sonra 13 dolar, 14 dolar diye büyüye kartopuyla gidiyor. Şimdi diyeceksiniz hocam ya biz Türkiye'de yaşıyoruz, 100 bin dolar ne, 1 milyon dolar ne konuşuyorsun bize diyebilirsiniz. Buradaki olay şu, 100 bin dolar değil 100 bin lira da düşünebilirsiniz siz. Buradaki şey biraz daha genel geçer, dünyada kabul edilen bir rakam üzerinden gidiyorum. 100 bin TL değil 300 bin TL olarak düşünürsünüz. Herkesin kendi yatırım sırası kendine, onun için kişisel finans deniyor. Onun için dediğim gibi emekli olmak için kaç para ihtiyacınız var bunu bilmek önemli. Peki şimdi 100 binimiz var. 100 bini nasıl yatıracağız? O da arkadaşlar 100 bin TL'ye nasıl yatırım yapılır diye videoda kanalda çekmiştim. Onu da sağ üstte bırakıyorum. Mutlaka göz atmadıysanız 100 bin TL'ye nasıl yatırım yapılır? Ya açın arkadaşlar şimdi dursun. Bu videoya devam edin, daha sonra izleyin ya da şimdi izleyin, daha sonra videoya gelirsiniz. Bunu da güzel bir şekilde çekmiştik. 100 bin TL'ye ben nasıl yatırım yaparım ve insanlara nasıl yatırım yapmak mantıklı olabilir? Bundan bahsetmiştik.
Şimdi size arkadaşlar Real Estate Financial Planner isimli sitenin yaptığı güzel bir grafiği gösteriyor. Buradaki grafik şu arkadaşlar. Aşağıdaki grafik yani x ekseni arkadaşlar yılları gösteriyor. 0, 5, 10, 15, 20, 30 yıla kadar gidiyor. Buradaki yeşil çizgide sıfırdan 1 milyon dolara ne kadar ulaşıyorsunuz, ne kadar sürede ulaşıyorsunuz, nasıl ulaşıyorsunuz onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi lineer bir çizgi yok, parabolik bir çizgi var. Çünkü gitgide hızlanıyor arkadaşlar. Bu tabii şunu varsayıyor. Yıllık 10 bin dolar yatırıyorsunuz. Yani aylık yaklaşık 800 dolar, işte TL'ye vurduğumuzda da 25 bin lira yatırım yaptığınızı düşünüyor ve bu yatırımı da %7 faiz aldığını düşünüyor. İşte Eurobond'a koyarsınız ya da S&P 500 ETF'ine koyarsınız. Ortam %7 faiz aldığımızı düşünelim dolar bazında. Şimdi burada gördüğünüzde sıfırdan 10 bin dolara bir senede geliyor. Daha sonra ilk 100 bin dolar arkadaşlar geldiği sene sayısı 7.8 yıl. 7.8 yılda eğer siz her ay 800 dolar koyarsanız %7 faiz kazanırsa bu arkadaşlar siz 100 bin dolara 7.8 yılda ulaşabiliyorsunuz. İkinci 100 bin dolara 5.1 yıl. Neden? Bileşik faizin gücü bahsettiğim gibi. Sürekli %7 ekleniyor arkadaşlar. En başta diyelim 10 bin dolara %7 700 dolarken daha sonra 100 bin dolara %7 7 bin dolar oluyor arkadaşlar. Bu şekilde kar topu gibi artarak gidiyor. Daha sonra 3. 100 bin dolara baktığımızda da 3.78 yıl, 4. 100 bin dolar 3 yıl, 500, 600, 700, 800, 900 diye gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 900 bin dolarla 1 milyon dolar arasındaki fark sadece 1.35 yıl. Yani 600 bin dolarla 1 milyon dolar arasına baktığımızda gördüğünüz gibi grafikte 6.37 yıl ilk 100 bin doları kazanabileceğimiz süre olan 7.8 yıldan çok daha düşük. Yani kartopu etkisi bu. Paraya dokunmamak, bileşik faizin gücüne inanmak, yaptığımız doğru yatırım stratejilerini devam ettirmek oldukça önemli. Bu nedenle ilk 100 bin dolar çok önemli. En zor o. Neden? En uzun süre alan 100 bin dolar o. Ve o kadar fazla süre alıyor ki arkadaşlar 600 binden 1 milyona 400 bin doları elde etmek için geçen süre çok daha az oluyor. Tabii ki siz burada 10 bin dolar yatırmazsınız, 15 bin dolar yatırırsınız ya da 5 bin dolar yatırırsınız. %7 faiz değil, işte Türkiye Eurobondları bazen %12 veriyor, %11 veriyor. Onu yakalarsınız, oraya koyarsınız. Tabii bu dediğim gibi değişir. S&P 500'e koyarsınız. S&P 500 bu sene %25 getirdi. Nasdaq'a koyarsınız. Nasdaq %54 getirdi bir senede. Yani bunlar dediğim gibi kişiden kişiye yatırım enstrümanına değişiyor. Şöyle bir tablo da hazırladım size arkadaşlar. İlk 100 bin doları almakla 5. 100 bin doları kazanmak arasındaki fark bu. Yani bir tanesini neredeyse 8 yıl, bir tanesi 2,5 yılda kazanıyorsunuz. Burada arkadaşlar grafikte güzel bir şekilde burada sağ tarafını göstermek istiyorum grafiğin. Total geçen süre 30.73 yıl diyelim. 30.73 yılda 0 dolardan 1 milyon dolara ulaşıyorsunuz. Peki bu 30.73 yılın %25.5'i yani bu sürenin yaklaşık 1/4'ü ilk 100 bin dolarda harcamamız gerekiyor. Süre gerekiyor. Ama diğer tarafa baktığımızda da son 100 bin dolarda %4.4'ü sürenin sadece bu kadar geçmesi son 100 bin doları kazanmamız için yeterli oluyor. Yani burada dediğim gibi bileşik faiz, yatırım stratejinize inanıp güvenmek, sağlam şeyler yatırım yapmak, düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde aylık olarak yatırımlarınıza devam etmek önemli. Şimdi bu grafik biraz karmaşık gelebilir ama burada da ne gösteriyor? Solda işte ne kadar para servetiniz olduğu, yukarıda da interest rate dediği kısımda da ne kadar faiz geliri elde ederseniz, yani ne kadar geri dönüş elde ederseniz paranızdan, servetinizden ne kadar sürede kısalıyor bir bakım arkadaşlar. Siz diyelim ki Türkiye Eurobond'una yatırdınız %12. Ütopik örnek biraz da. Türkiye Eurobond'u %12. Sıfırdan arkadaşlar 100 bin dolara gelmeniz 7 yıl alıyor. %1 olan bir şey yatırırsanız neredeyse 10 yıl alıyor arkadaşlar. Diğer bir tarafa baktığımızda da 900 bin dolardan 1 milyon dolara baktığımızda %1 getiren cüzi bir şey yatırırsanız mesela Türkiye'deki bankaların döviz vadelileri %1 veriyor diyelim. Daha az veriyorlar da %1 veriyor diyelim. Bu %1'e yatırdığınızda 900 bin dolardan 1 milyon dolara gelmeniz sizin 5.15 yılınızı alıyor. Ama diğer bir tarafta diyelim ki %12 getiren bir şey yatırdınız. O zaman 900 bin dolardan 100 bin dolara gelmeniz sadece arkadaşlar 0.85 yılınızı alıyor. Yani yaklaşık arkadaşlar 9-10 ay civarı bir süre alıyor. Şimdi burada baktığımızda önemli elementler neler? Bir tanesi faizin miktarı. Her zaman faiz olan bir kazanç miktarı. Yani paramız ne kadar değerleniyor. Sonuçta ben bir hisseye koyarım. Hisse değer kazanır. O da arkadaşlar aslında bir geri dönüş. Faiz değil. Yani birçok yatırım şeyi var biliyorsunuz. Bir bu. İkincisi düzenli olarak her ay yatırım yapmak. Stratejinizden ve disiplininizden kopmamak.
Üçüncüsü, ilk 100 bin dolar çok önemli. 100 bin dolardan sonra da kar topu gibi ilerliyor, büyüyor servetiniz. Yatırım yapmaya devam ediyorsunuz. Bunu kendiniz yaptığınızda kendiniz de görebilirsiniz. Ya bu 100 bin dolar olmaz, 100 bin TL olur sizin yaptığınız ya da 1 milyon TL olur başlangıç olarak. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Ben dediğim gibi dolar yaptım. Çünkü genel geçer bir para birimi ve değer kaybı TL'ye kadar dramatik olmuyor. Yani enflasyonu senelik %3 ila 10 arası değişiyor. TL'nin enflasyonu %50 de oluyor, %20 de oluyor, %200 de oluyor. Onun için arkadaşlar daha stabil bir para birimi seçtim. Dolar. Bu şekilde her zaman mantığınızı şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç zaman şey düşünmeyin, ya benim işte param yok, bir an önce para kazanayım, işte kriptoya gireyim, onu yapayım, bunu yapayım gibi kumar, işte iddia, at yarışı gibi şeyler yerine disiplinli bir şekilde para biriktirirsiniz ve bunları doğru yerlere yatırırsanız, o zaman dediğim gibi istemeseniz de milyoner oluyorsunuz. Eğer her ay 800 dolar yatırırsanız 30 yıl içinde %7, %8 getiren bir şey koyduğunuzda da İstemeseniz de 1 milyon dolarınız bankada oluyor. 30 yıl uzun gelebilir ama arkadaşlar maalesef para kazanmak, servet inşa etmek, kısa yoldan dürüst olarak yapmak çok kolay değil. Daha erken başlayabilirsiniz. 35 yaşı yerine 20 yaşında başlarsanız o zaman hayattan 15 yıl kazanırsınız. 20 yaşında başlarsanız 50 yaşında 1 milyon dolarınız olabilir arkadaşlar. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse, başka arkadaşlarınızın da faydalanmasını, eşinizin, dostunuzun faydalanmasını da, onların da yarar göreceğini düşünüyorsanız mutlaka videoyu paylaşın. Bu şekilde paylaşırsanız da onların da hayatına dokunmuş oluruz. Onlara da ufak da olsa bir faydamız olmuş olur. Videonun altına yorum olarak sorularınızı, görüşlerinizi bırakabilirsiniz. Sizce mantıklı mı? Sizin yatırım stratejiniz nasıl? Siz de ne kadar süre çalışmak istiyorsunuz ve ona yönelik nasıl yatırımlar yapıyorsunuz? Bunları yorum olarak, soru olarak bırakabilirsiniz. Bütün yorumları okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden hepinize teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Umuyorum bu videoyla finansal özgürlüğünüze sizi bir adım daha yaklaştırmışımdır. Sevgiler, iyi akşamlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hala videoyu beğenip kanalıma abone olmadıysanız mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olun. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Ve böyle videolar hazırlamak için bana motivasyon olabilirsiniz. İçeriği oluşturmak, düzenlemek ve video çekmek oldukça emek isteyen bir iş. Onun karşılığında sizden tek istediğim beni bu şekilde desteklemeniz. Kanalımdaki videoları takipte kalın. Finansal özgürlüğünüze bir adım daha yaklaşın. Sonraki videoda görüşmek üzere.